Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yazlık örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim. Şöyle hemen modelin anlatımı için arkadaşlar, elimde bu şekilde ipim var. Şöyle kalınlığını, inceliğini göstereyim sizlere. İpimin bir tık ince bir ip. Şöyle etiketimizde Nako Soft arkadaşlar. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Bu ipten sizler kullanırsanız 3 numara 2,5 numara ile yapabilirsiniz. Ben model gösterecek olduğum için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Hemen şöyle dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimiz arkadaşlar, ne yaparsak yapalım 6 ve altının katları artı 3 ilmekle başlayabilirsiniz. Dilerseniz sizler bu modelin altına lastik uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen ilmeklerimi atarak başlıyorum. Sizlere model gösterecek kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ben ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilmek sayılarımı attım. 3 örnek üzerinde sizlere modeli göstereceğim. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle ilmek sayılarımızı hatırlayalım. Şöyle arkadaşlar. 2, 4, 6 bir modelimiz için hemen 2, 4, 6 bir modelimiz için 2, 4, 6 bir modelimiz için artı 3 ilmek. Şimdi ben lastik uygulamayacağım için direkt modelime başlıyorum. Modelimin ilk sırasından model kuruyorum arkadaşlar. Hemen şöyle birinci sıramızda ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örerek aldım. Burada bir düz ilmek ördüm. Modelimizin ön yüzünden başlıyoruz model kurmaya. Hemen bir düz, bir kez doladım. Tekrar bir düz ilmek ördüm. Sıradaki 3 tane ilmeğimin üzerinden işlem yapıyorum. Birinci ilmeğimi hemen şöyle arkadaşlar içten dışa doğru diğer şişime alıyorum. Burada 2 tane ilmeğimi yine içten dışa doğru ikisini birlikte örüyorum. Örmüş olduğum ilmeği diğer örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. 2 tane ilmek kesmiş oluyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bir düz artır, bir düz artır, bir düz. Hemen şöyle burada eksiltmemizi yaptıktan sonra düz artırdık, düz artırdık, düz ilmek ördük. Şimdi tekrar bu eksiltme işlemimizi yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimi bu şekilde örmeden diğer şişime aldım. Yine sıradaki 2 ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim yaptım. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden atlattım, bir kesim yaptım. Tekrar bir düz artır, bir düz artır, bir düz. Tekrar aynı işlemi örmeden diğer şişime aldım. Tekrar 2 ilmeğimi içten dışa doğru kesim yaptım. Örmeden aldığım ilmeğimi diğer arkadaki ilmeğimin üzerinden atlattım. Bir düz artır, bir düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Birinci sıramız ön yüzde bu işlemi yaptık arkadaşlar. Yine kenar kısımda bu şekilde bitiriyoruz. Örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırası arka yüzde, bütün ilmeklerimiz ters. Artırmış olduğumuz ilmeklerimizi de yine ters.
hızlı geçiyorum. Burada detaylı bir bölüm olmadığı için. Evet. Modelimin 3. sırası ön yüzdeyim. Yine burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 2 düz. Burada ise bir artırma yapıyorum. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Yine 3 tane ilmeğimizin üzerinden işlem yapıyoruz. Örmeden diğer şişime yönünü çevirerek aldım. Burada 2 ilmeğimi yine içten dışa doğru öreceğim arkadaşlar. Şöyle bir genişletme yapalım. Şimdi benim şişlerim masaya değdiği için biraz zorlanıyorum ama sizler daha kolay öreceksinizdir. Hemen örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım. 2 ilmek eksilttim. Burada yine bir artırdım. 1 2 3 düz ilmek ördüm. Yine aynı işlemi yapacağım. Artırdım. Örmeden yönünü çevirerek diğer şişime aldım. Yine buradaki ilmeklerimi şöyle genişletiyorum. Tekrar ikisini bir ördüm. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattım. Artırmamızı unutmuyoruz. Artırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Artırdım. Yine ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. 2 ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim, tekrar bir artırdım. Burada 1 2 düz ilmek, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimizin arka yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimiz ters. Evet, tekrar sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ben videom uzun olmasın diye hemen sıra sonuna ters bir şekilde örerek geldim. Şimdi arkadaşlar aslında modelimizin, örneğimizin teknik bu. Ama şimdi örneklerimiz yer değiştirdiği zaman model o zaman kendini gösteriyor. Şimdi 4. sıramızı bitirdik. 5. sıramızda aynı örneği kuracağız ama modellerimizi, yani örneklerimizi kaydırarak devam edeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda 2 tane ilmeğim var. Buraya yarım bir örnek kuruyoruz. Yarım bir model kurarak modelimizi kaydırıyoruz. Şöyle hemen bir genişletme yapıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi, yani kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 ilmeğimi şöyle içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Burada içten dışa doğru kesim yaptığımızda şimdi modelimiz buradaki düz ajur bölümü bu kısma gelecek. Buradaki yapmış olduğumuz modeli de bu kısma kuracağız. Şimdi burada 2 tane ilmeğimi ters aldıktan sonra bir düz artırdım, bir düz artırdım, bir düz. Tekrar burada yine 3 ilmek üzerinde işlem yapıyoruz. Örmeden diğer şişimi aldım. 2 ilmeğimi içten dışa doğru şöyle bir genişletme yaptım. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle. Hemen göstereyim. Buradaki ilmeğim ile diğer ilmeğimin yerlerini değiştirerek bu işlemi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve üzerinden atlatıyorum. Tekrar burada bir düz artırdım, bir düz artırdım, bir düz. Tekrar örmeden aldım. Buradaki 2 ilmeğimi aslında yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Yerlerini değiştirerek örmüş oluyoruz.
tekrar ikisini bir düz artırdım, bir düz artırdım. Yine burada bir düz ilmek ördüm, 2 ilmeğim. Buradaki sondaki kesimimizi ise hemen örmeden diğer şişimi aldım, bir tane ilmeğimi ördüm, üzerinden atlattım. Burada da bir tane kesim, yani kenarlarda yarım örnek olarak yapıyoruz. Hemen burada kenar ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün arka yüzünde ise bütün ilmeklerimizi dediğimiz üzere ters örüyoruz. Modelimizin arka yüzü ters arkadaşlar. Hemen bu sıramı tamamlıyorum. Evet, hemen sıra sonuna geldim. Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi burada yapmamız gereken, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 2 tane ilmeğimi şöyle içten dışa doğru bu şekilde kesiyorum. İkisini bir. İpim telleniyor. Hemen kestim. Burada devam ediyorum. Bir artırdım. 1 2 3 düz ördüm. Bir artırdım. Hemen ipimin yönünü değiştirerek diğer şişimi aldım. 2 ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar üzerinden atlattım, artırdım. 1 2 3 düz. Tekrar artırdım. Yönünü çevirdim. 2 ilmeğimi içten dışa doğru kestim. Diğer ilmeğimi üzerinden atlattım. Tekrar bir artırdım. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar burada bir artırma yaptım. Bunu örmeden diğer şişimi aldım. Diğer ilmeğimi ördüm. Üzerinden atlattım. Sondaki eksiltmemizi de bu şekilde yapıyoruz. Baştakini içten dışa doğru. Kenardaki kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizin arka sırası, son sırasındayız arkadaşlar. Arka yüzünde son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde bu sıradan sonra modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Bundan sonraki yapacağımız işlemler buraya kadar yapmış olduğumuz işlemlerin tekrarı oluyor. Hemen şöyle sıra sonuna geldim. Burada ilk başta ne yaptıysak aynısını tekrar ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir örnek. Şimdi şöyle bir görüntüsü var. Tabii farklı renklerde, farklı iplerde de sizler bu modeli deneyebilirsiniz. Şimdi ben daha önce yapmış olduğum büyük parça üzerinde sizlere modelimi göstereyim. Hemen şöyle arkadaşlar, modelimin ilerlemiş hali bu şekilde. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. İpimiz de ince olunca, bir tık ince olunca tiril tiril durdu. Yazlık örgülerde tabii ki daha bu şekilde orta incelikte bir ip kullanırsanız daha zarif duracaktır. Tabii kışlık örgü yapacaksanız daha kalın bir ipte de bu modeli deneyebilirsiniz. Modelimizin görüntüsü bu. Arka yüzünde hemen göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar, düzgün duruyor. Dediğim üzere etek kısmı bu şekilde duruyor. Dilerseniz sizler lastik gidebilirsiniz. Çok da bir kıvrılma olmadı ama isterseniz lastik üzerine yapın derim arkadaşlar. Evet, bu modeli ben
Yazlık bluzlara çok yakıştırdım. Yazlık bluzlar, tunikler yapabilirsiniz. Yazlık hırkalar yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bu modeli bebek örgülerinde de hoş duracaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.